Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Kalekim, Çimsa ve Kafein hisselerini inceleyeceğiz. Şimdi endeksimizle başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını tekrardan hatırlatmak isterim. Ve endeksimizle başlıyorum arkadaşlar. Endeksimiz bugün itibariyle şurada daha önce belirttiğimiz 7750 seviyesinin altında kapattı. Yarın da bu seviyenin altında kapatması durumunda şu 7525 hatta 7400 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Eğer ki yarın şu 7750 seviyesinin üzerine tekrardan atabilirse bir kez daha Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar 7914 seviyesine. Şimdi şöyle 2 saatlik grafikten bir bakmak istiyorum. 2 saatlik grafiğimizde geçtiğimiz hafta gelen düşüşten sonra bir tepki yükselişin geldiğini fakat Kaufman hareketli ortalamasını geçemeden tekrardan aşağı doğru yöneldiğini görüyoruz arkadaşlar. 4 saatlik grafikten bir bakalım. 4 saatlik grafikte de aynı şekilde geçen hafta düşüş geldikten sonra Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir tepki yükselişi. Buralarda geçmeye çalışmış fakat başaramamış, tekrardan yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Bakalım, dediğim gibi yarın öbür gün 7400 seviyelerine bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Önümüzdeki dönemde 7400 seviyeleri de kırılırsa eğer 6972 seviyelerine doğru da düşüş görülebilir. Şöyle dolar bazlı grafiğine bir bakalım. Dolar bazlı grafiğimizde de şu anda bir destekte olduğunu görüyoruz. Endeksimizin 266.70. Buradan desteğini alıp yarın yönünü yukarı çevirebilirse ilk etapta 273.75, sonrasında da 279.68 Kaufman hareketli ortalamasına doğru tekrardan bir deneme görebiliriz arkadaşlar. Bakın geçtiğimiz haftalarda buraları Kaufman hareketli ortalamasını geçmeye çalışmış. 3 defa denemiş fakat başaramamış. Tekrardan yönünü aşağı çevirmiş arkadaşlar. Şu anda bu 266.70 dolar seviyesi de aşağı yönlü kırılması durumunda 256.45 dolarlara doğru düşüş görebiliriz arkadaşlar. Şimdi Kalekim hissesine geçiyorum. Kalekim hissesinde şöyle bir düşen regresyon kanalı içerisinde bir düşüş hareketi var. Şu 23.14 seviyelerinden bir dirençle karşılaşmış, yönünü tekrardan aşağı çevirdiğini görüyoruz. İlk etapta 21.30 seviyelerine doğru bir düşüş gelebilir. Burası da kırılırsa eğer bir alt desteğimiz 19.62 seviyelerinde arkadaşlar. Buranın da kırılması durumunda 17.54 seviyelerine doğru bir düşüş görebiliriz. Şu düşen kanal yukarı yönlü kırılıp 2 günde üzerinde kapanış yapmadan Kalekim hissesinde düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Belki 25.08 Kaufman hareketli ortalamasına doğru tepki yükselişleri yapabilir. Fakat burası geçilmeden ve üzerinde 2 gün yükseliş mumuyla kalmadan düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Bakın daha önce 10 Kasım tarihinde üzerinde atmaya çalışmış, başaramamış. Sonra 20 Kasım tarihinde tekrardan Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmaya çalışmış. Yine başaramamış ve yönünü tekrar aşağı çevirmiş. Yeni girişler için uygun bulmuyorum. Henüz daha elinde tutan arkadaşlar varsa 21.30 seviyelerini takip etmelerini gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyenin de altında kapanışlar olursa artık düşüşün devamını da bekleyebiliriz arkadaşlar. Çimsa hissesine geçiyorum. Çimsa hissesinde de şu anda düşüş trendi içerisindeyiz. Şöyle 25 Ekim, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atmaya çalışmış. Başarmış da fakat 39.92 seviyesindeki Fibonacci direncinden dirençle karşılaşıp tekrardan yönünü aşağı çevirmiş ve Kaufman hareketli ortalamasının altına tekrardan 1 Kasım itibariyle atmış arkadaşlar. Buralarda bir satış fırsatı vermiş aslında arkadaşlar. Şu anda hissede düşen trend devam ediyor. Bakın 27 Kasım tarihinde de Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir tepki yükselişi yapmış ve tekrardan yönünü aşağı çevirmiş durumda. Şu anda ilk etapta 29.56 seviyesine doğru bir düşüş beklerim. Hemen altında 28.46 seviyesinde bir destek var ve çok yakınında 27.84 seviyesinde Fibonacci desteği var arkadaşlar. Buralardan desteğini alıp tekrardan yönünü yukarı çevirebilirse ilk etapta 32.78 seviyelerine, orası da geçilirse eğer 35 seviyesine veya
35.92 Kaufman hareketli ortalamasına doğru tekrardan bir tepki yükselişi gelebilir arkadaşlar. Bu hissemiz için de takip etmemiz gereken seviye 35.92 Kaufman hareketli ortalaması. Bu seviyenin üzerine atıp 2 günde yükselişle kalmadan bu hisse için düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şuradaki 26.62 seviyesinin de aşağı yönlü kırılması durumunda önümüzdeki dönemde 22.54 seviyelerine doğru da düşüşün devamını görebiliriz arkadaşlar. Şimdi kafein hissesine geçiyorum. Kafein hissesi henüz düşüş trendine girmiş değil. Geçtiğimiz hafta Kaufman hareketli ortalaması olan 65.55 seviyesine doğru bir düşüş yaşamış. Ve oradan desteğini alıp yönünü tekrardan yukarı çevirmiş. Fakat 74.50 seviyesinde tekrardan bir dirençle karşılaşmış arkadaşlar. Şu anda tam bir destek seviyesi üzerinde. 68.50 seviyesinde bir destek var. Bunun çok az üzerinde kapatmış durumda. Burası kırılması durumunda tekrardan 65.55 Kaufman hareketli ortalamasına doğru bir düşüş gelebilir. Kaufman hareketli ortalaması aşağı yönlü kırılıp 2 günde düşüş mumuyla altında kapanış yaparsa bu hisse için de düşüş trendine girdi, yükseliş bitti diyebiliriz arkadaşlar. Burada Kaufman hareketli ortalamasından sonra bir alt desteğimiz 59.30 seviyesinde. Çok yakınında bir Fibonacci desteği var 56.55 seviyesinde. Buralarda kırılırsa eğer 48.06 seviyelerine doğru düşüşte gelebilir arkadaşlar. Şu 65.55 Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde tutunabilirse yönünü tekrardan yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Yükselişin gelmesi durumunda 77 seviyesi önemli bir seviye olacaktır. Bu seviyeler kırılıp üzerinde 2 gün yükselişte kalırsa eğer önümüzdeki dönem için 95.50 seviyesi hedef fiyat olarak düşünülebilir arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.